Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Mayday Mayday diyorum. Arkadaşlar, bu yayını yapmak zorunda hissettim kendimi. Neden? Çünkü biliyorsunuz dün itibariyle Amerika ve İsrail İran'a savaş açtılar. Ve İran'ın ruhsal lideri öldürüldü. Aynen. Ve iki gün içerisinde Başak Burcu'nda tam ay tutulması gerçekleşecek. Ve bu oldukça sarsıcı bir ay tutulması olacak. Aynı zamanda Merkür'ün de Balık Burcu'ndaki retro hareketi de bunu etkileyecek arkadaşlar. Ben de dedim ki ülkelerin haritalarını çıkar. Bütün ülkelerin haritalarını çıkar. Hangi harita daha güçlü? Hangisinde Plüton transiti nereye doğru gidiyor? Onu hep beraber bir gözden geçir. Onu da çıkardım şu anda. Hem de burada. Şimdi gözden geçirip bakalım hangi ülke nerede daha avantajlı. Şimdi ilk gördüğünüz harita burada. Yukarıda Amerika. Çin görünüyor burada. Mouse'la takip edin. Rusya, İngiltere, İran, İsrail ve Türkiye. Şimdi Türkiye'nin haritasında gördüğünüz gibi bir üçgen açı var. Bu çok güzel bir açı. Yukarıda Uranüs balıktan geliyor. Bir numaralı evdeki Plüton'a, Yengeç Burcu'na. Oradan da aşağıya Venüs Akrep'e. Aynı zamanda Güneş Akrep'e gidiyor. Bu Türkiye'ye inanılmaz bir yaratıcılık katıyor. Türkiye bu yaratıcılığı kullanabilse çok güzel olayların altına imza atacak. Lakin yukarıda Şiron var. 10 numaralı evde. Yaşam alanı. Bir yara olmuş halde. Bu Türkiye'nin yaşam alanını inşa etmesine engel oluyor. Çünkü ülke çok takılıyor. Plüton retroda. Özellikle yaratıcılık, Yengeç Burcu. Ay zaten 12 numaralı evde karanlıkta. İhanetler, ondan sonra gizli kapaklı olaylar, geçmişe olan takıntılar, bunlar yüzünden ülke ilerleyemiyor, yaratıcılığını kullanamıyor. Kendini aşsa halbuki kendini geliştirse yaratıcılığını çok iyi kullanacak. Şimdi önümüzdeki süre zarfı içerisinde Kova Burcu burada. Plüton şimdi Kova Burcu'na giriş yaptı. Kova transiti var. 8 numaralı ev, ölüm evi, krizler evi. Akrep Burcu tarafından yönetilir. Ve Plüton da zaten Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni. Bu önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin ölüp krizlerle, açık düşmanlarla, ondan sonra finansal krizlerle, başkalarının kaynakları üstünden geçinmeyle ölüp tekrardan dirilmeye doğru gitmeye başlayacak. Aynen gitmeye başlayacak ve zaten ay düğümü aksında şimdi bir tutulma var. Başak Burcu ay tutulması var. Zihinde ve yakın çevrede. Yakın çevre kim? İran. Aynen. Orada bir ay tutulması var. Onu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sebebiyle ölüm evini yaşıyoruz şu anda. Maddi, finansal krize sokacak. Burada önümüzdeki süreç içerisinde bu ay tutulmasıyla beraber oradan çok sağlam bir kriz gelecek. Yani herkesin haberi olsun. Ona göre ilerleyin. Ona göre bu üçgeni kullanın. Şimdi Türkiye'nin hali bunun üstüne kurulu olacak. Hemen ayın 3'ü itibariyle. Zaten haftaya direkt olarak o Hürmüz Boğazı'nın etkisiyle başlayacağız.
Önce tutulma, arkasından 8 numaralı evin etkisi. Çok dehşet bir açı, dehşet dediğim çok ters bir açı olacak. Zaten Plüton'a açısı çok ters, çok ters bir vaziyette. Neredeyse 180 derecelik açı. Al 30 geriye 120 derecelik açı. Plüton'a açısı. Bu önümüzdeki süre zarfı içerisinde Türkiye'yi çok krizsel bir döneme girmesini sağlayacak. Şimdi, Türkiye'nin konumu bu. Geçelim bir aşağıdaki eve. İsrail. İsrail'in haritası oldukça güçlü. Ay aslan, Plüton aslan, Satürn aslan, Mars aslan. Muazzam bir saldırganlık var. Güneş boğada, maddiyata ve konfora odaklı muazzam bir saldırganlık ve fethetme arzusu var İsrail'de. Tamamen onun üstüne kurulmuş. Zaten ay düğümü aksı da boğa akrep aksı. Konfor, ondan sonra tutku, gizli kapaklı olaylar, akrepten gelen gizli kapaklı olaylar, aynen. Merkür'ün ikizler burcunda olması, çok yüksek iletişim ve önümüzdeki süreç zarfı içerisinde şimdi terazi, yükselen, balık, başak aksı 11 numaralı evde yukarıda dış kaynaklardan maddiyat elde etme. İsrail'in olayı şu anda bu. İsrail'in olayı tamamen bunun üstüne kurulu. Kova nerede? Aşağıda. Tam kendi gücünün tam tersinde İsrail'de şu anda Plüton karşıtlığı var. Plüton karşıtlığı var. Önümüzdeki süreç zarfı içerisinde İsrail ciddi manada kan kaybetmeye doğru matematiksel olarak gidecek. Çünkü Plüton Kova'da terstir. Ve gördüğünüz gibi 4 gezegen Aslan burcunda. Aslan transiti var. Ve onun tam tersinde Plüton varsa ve Plüton'a karşı geliyorsa kalan 4 gezegeni de kendine doğru çekmeye başlayacaktır. Bu da İsrail'in orada kendi yani bir nevi kendi kuyusunu kendi kazmak gibi bir şey oluyor bu. Aynen kendi kuyusunu kendi kazmak gibi bir şey oluyor. İsrail oraya doğru gidiyor. Zaten bunun üstünden küllerine doğru erimeye başlayacak. Çünkü Plüton Kova transiti bunu yapmasına zorlayacak İsrail'i. Ve o yüzden şu anda zaten her taraftan bir şeyler istiyor. Çünkü gittiği noktanın farkında. Gittiği noktanın farkında. Geçelim oradan İran'a. İran, Güneş Aslan, Merkür Balık, Mars Balık, Venüs Balık. Hepsi ekside. Ay Boğa'da köklü bir sistem var. Oturmuş köklü bir sistem var. Ve yukarıda farkındaysanız Satürn Başak Burcu'nda. Ve şu anda Başak Burcu ay tutulmasına giriyoruz. Satürnyen bir Başak Burcu tutulması var. Ve kavuşum esnasında Merkür Satürn'de Ay Satürn kavuşum bir Satürn tokadı yiyor şu anda İran. Duygu ve farkındaysanız ay düğümüyle kavuşumda kadersel bir dönüşüme doğru gidiyor. İran kadersel bir dönüşüme doğru gidiyor. Yavaş yavaş bir şey haritada bir şey fark etmenizi isteyeceğim. Yayılmacı bir halde. Başına ne gelirse gelsin yayılmacı bir politika. Genişleyici bir politika. Yani bana bir şey gelirse, benim başıma bir şey gelirse benim etrafımdaki herkes bu etkiyi alacak. O yüzden Hürmüz Boğazı'nı kapattı zaten.
Bu matematiksel bir gerçeklik. Orada yapacak hiçbir şey yok. Peki kova nerede? Hemen açalım. Kova. Hop, hop. Tamamen şu anda kovada hiçbir gezegen yok. Eros hariç. 30, 60, 90, 120. 120 derecelik bir kare açı yaşayacak. 120 derecelik bir kare açı yaşayacak. Şu anda İran oldukça sert. 160 150'ye çıkabilirdi. Ama çıkmadı. 150'ye çıksa daha sertti. Oldukça sert bir döngüye giriyor şu anda. Ve tam tersten bir ay tutulması yaşıyor. Farkındaysanız bu ay tutulmasıyla beraber bütün gezegenlerine saldırı düzenleniyor. Satürn tokatıyla beraber. Tamamen bir rejim ve yön değişikliğine doğru gitmeye başlıyor İran. Kadersel döngüde yön değişikliği. Ama kendisi de diyor ki benim başıma bu gelirse ben bunu her tarafa yayarım. Tamamen yayarım. Ve Plüton Kova transiti onun hayatında çok şeyin değişmesine sebebiyet verecek. Yayıldıkça yayılacak, genişledikçe genişleyecek. Bütün Orta Doğu genişlemeye doğru gitmeye başlayacak. İran sayesinde. Gelelim. Almanya, Deutschland. Almanya'nın haritası inanılmaz güçlü. Satürn Oğlak Burcu'nda kendi evinde. Plüton Akrep Burcu'nda kendi evinde. Venüs Terazi Burcu'nda kendi evinde. Jüpiter Aslan Burcu'nda çok yüceldiği bir burçta. Almanya'nın bu kadar güçlü olmasının, Deutschland'ın bu kadar güçlü olmasının sebebi bunlar. Ve bunlar kendisine çok muazzam bir güç ve yaratıcılık katmakta. Almanya'nın şu anki Ay burcu balık tam tersinde bir ay tutulması yaşayacak. Ay tutulmasına ay tutulması gerçekleşiyor. Ve Plüton Kova burcunda, ay düğümünde. Almanya'nın yaşayacağı en şiddetli şey ne olacak? Uranüs Oğlak'ta, Neptün Oğlak'ta, Satürn Oğlak'ta. Yani bu geçmişten kopamadığı manasına gelir. Ancak Kova transiti diyor ki sen bu geçmişten kopmak zorundasın. O yüzden de bu tutulmayı ay karşıtlığı olarak yaşayacaksın. Ay karşıtlığı olarak. Çünkü Merkür de Başak Burcu'na kendi evinde. Hem analitiklik var, hem estetiklik var, hem derinlik var Plüton'la, hem Satürn'le istikrar var ama Uranüs'le Neptün de orada olduğu için hep geçmişe takılı kalıyorsun. O zaman ben senin o geçmişini bu Plüton ay düğümü transitiyle çok güzel bir şekilde kırmaya başlayacağım önümüzdeki süreç. Ve bunu da bu ayın üçündeki ay karşıtlığı ay tutulmasıyla kırmaya başlayacağım. Ve Hürmüz Boğazı'nın en önemli etki edecek olan ülkelerinden bir tanesi Almanya'dır. Çünkü oradan Avrupa'ya geçmiyor. Petrol geçmeyecek. Bu da ister istemez Almanya'yı bir dönüşüme zorlamak, krizsel bir dönüşüme girmek zorunda. Çünkü Oğlak Burcu'nda hem kendi yönettiği gezegen var, Satürn, hem Uranüs var, çok güçlü, hem Neptün var, kolektif. Sen bu kadar köklü olan bir ülkeyi geçmişinden nasıl koparabilirsin? Hem bir Başak Burcu ay tutulması verirsin, tam kendi ay burcunun tam karşısına. Aynı zamanda da Kova burcunda rahat olmayacak olan Plüton Kova transitinde ay düğümü kavuşumu ile beraber mecburen bu krizin içerisine sokmak zorundasın. Ve Almanya bu dönüşümü yaşamak zorunda kalacak. Önümüzdeki süreç içerisinde. Mayday mayday. Aynen. Almanya'nın güneş burcu ne? Terazi. Oradan yırtar. Niye? Çünkü Plüton Kova. Kova eşittir hava.
Kova eşittir hava. Terazi eşittir hava. Oradan gönüllü bir şekilde giderse Almanya bu transiti ancak aşabilir. İran, Koç burcu, o da rahat yaşayabilir. Çünkü ateş elementi, hava elementi birbirini eş elementler. Ateş, hava, su, toprak. Matematiksel kaçınılmaz bu. Arkadan İngiltere. İngiltere'nin hareket haritasına bırak. Plüton retroda, Yengeç burcunda. Plüton'la ay kavuşumu var. Bu duygusal derin dönüşüm manasında gelir. Ama takılmalar halinde. Niye? Çünkü Plüton'un retrosu var. Mars Kova'da dümdüz ilerler burnunun dikine. Uranüs balıkta çok güzel sağlam bir yaratıcılık verir. Ancak onun da Şiron'u Koç burcunda kendi yaşamsal alanında derin yaralar hakim. Satürn Terazi burcunda iş dünyasında çok güzel başarı verir. Jüpiter Akrep burcunda çok güzel ruhsal başarı verir. Venüs Akrep burcunda fırtınalı bir maddesel ticari hayat verir ve Venüs retroda zaten. Güneş ve Merkür kavuşumda Yay burcunda. Bu İngiltere'nin zaten neden önde gittiğini göstermekte. Almanya'nın hemen yanında. Şimdi çok zorlayıcı bir açısı yok İngiltere'nin. Haritada gördüğünüz gibi. Peki Başak burcu ay tutulması. Onun da ay düğümünde. Ay tutulması onun da ayrı. O da yön değiştirmek zorunda kalacak. Peki Kova nerede? Mars var. Plüton Mars kavuşumu yaşayacak İngiltere. Oldukça şiddetli bir dönüşüm geçirecek İngiltere. Oldukça şiddetli bir dönüşüm geçirecek İngiltere. Çünkü Plüton Yengeç burcu retrosu var. Takılmalarla, aynı zamanda maddi zararla. Niye? Çünkü Venüs Akrep burcunda retroda. Satürn Terazi burcunda eyvallah iyi ilerler ama ay düğümü Başak burcunda buna müsaade etmez. Buna kolay kolay müsaade etmez ve ay Başak'ın tersi ne? Balık burcudur. Ay düğümü Başak'ın tersi Balık burcudur. Aldanmalar, aldatılmalar ve manipülasyonlar. Kendi kendine de manipüle edebilir, karşındaki insanları da manipüle edebilir. Ve Yengeç burcundaki retro ve Venüs burcundaki Venüs'teki retro buna o kadar takılı kalmasına sebebiyet verir ki canından can çıkabilir İngiltere'nin. Bu önümüzdeki süreç çok fazla zorlanmaz ama hatır sayılır bir zorlanmanın içine girer ve bayağı sağlam bir dönüşüm yaşamak zorunda. Şimdi oradan geçelim Rusya'ya. Rusya, Güneş burcu Oğlak, Uranüs Oğlak, Ay düğümü Oğlak, Neptün Oğlak. Bu oldukça sarsıcı bir dönüşüm sürecini göstermekte. Satürn Kova, ben merkezcidir ama Kova'da şu anda Plüton olduğu için Kova'nın haritasında Plüton Satürn kavuşumu olacak önümüzdeki süreç içerisinde. O da sarsılmak zorunda. Şimdi Ay burcu Başak, Jüpiter burcu Başak. Jüpiter Başak'ta şov yapar. Analitik bir şov yapar. Ay burcu Başak çok analitik bir ticari döngüyü göstermekte. Plüton Akrep aynı şekilde retroda falan değil, o ona çok güzel bir güç katıyor. Merkür Yay zihinsel, çok güzel entelektüel ve ticari uluslararası bir zeka veriyor. Mars da aynı şekilde zaten Yay burcunda. Bu önümüzdeki süreç içerisinde Rusya'nın oldukça artıya doğru gideceğini göstermekte. Ve ticari olarak bir yükseliş döngüsüne girecek. Ancak geçmişini bırakabilirse. O geçmişi bırakmak zorunda. Bu harita oldukça güzel bir harita. Çünkü Plüton Satürn'le iyi anlaşır. Satürn eksi, Plüton da eksi, eksi çarpı eksi eşittir artı. Kova zaten artı. Otomatik olarak Plüton çok güzel bir şekilde ilerlemeye başlar. Çünkü sonuç artı çıkar.
Rusya önümüzdeki süreç içerisinde oldukça avantajlı bir süreç. Zaten kendi yeraltı gazları var. Oradan Rusya yırtmış oluyor. Aynen. Gelelim Amerika'ya. Plüton Oğlak'ta retroda. Bu Amerika'nın en büyük zaafı. Ticari yönden aşırı duygusuz bir ilerleme. Aşağıya inelim. Güneş yengeç, Merkür yengeç, Jüpiter yengeç, Venüs yengeç. Şimdi Ay Kova burcunda. Satürn Terazi burcunda. Şimdi farkındaysanız duygusal olarak kendi iç dünyasında çok yüksek, çok renkli bir yaratıcılık. Ama tam tersi dışarıdan görünüşte hiç kendi iç dünyasıyla alakası olmayan bir ülke izliyorsunuz. Dışarıya tamamen duygusuz ticaret ama içeriye tamamen siz benim vatandaşlarımsınız. Siz en iyisine layıksınız diye onları besleme. Astroloji şaşmaz, matematik şaşmaz. Başak Burcu'ndaki ay tutulması Amerika için Neptünyen bir ay tutulması olacak. Yani tamamen ticaret yapıyorum ama ne yaptığım belli değil. Çünkü ay Neptün kavuşumu. Neptün bulanıklaştırır. Ne yaptığım belli değil. Ne şekilde yapacağım belli değil. Yapacağım şeyden benim bile haberim yok. Hem kendi gözünün önünü bulandırıyor hem etrafındakilerin gözünü bulandırıyor. Ve bu önümüzdeki süreç içerisinde Plüton'un Kova transitiyle devam edecek. Orada daha da zifiri karanlığa doğru gitmeye başlayacak. Çünkü Plüton ay kavuşumu gerçekleşecek. Ve 30 derecelik bir açıyla. Bu önümüzdeki süreç içerisinde Amerika'nın gitgide eksiye doğru gitmeye başladığını göstermekte. Çünkü kalan gezegenlerin hepsine 2 Plüton neredeyse 180 derecelik açıyla ters açı yapmış olacak. Ters açı. Ve gitgide eksiye, gitgide eksiye. Bunu olumlu bir şekilde kullanmasına bağlı ama şu anda görüldüğü gibi kaynaklar tükenmiş durumda. O yüzden zaten şu anda İran üstünde gidiyor. Çünkü İran'da kaynak var. Çünkü kendi içsel kaynağı sona erdi. Bir şekilde o halkı beslemek zorunda. Ama önümüzdeki süreç Plüton kavuşumu, yani o kavuşumdan geçti zaten. O kavuşumun sonucunu yaşıyoruz biz zaten şu anda ve önümüzdeki süreç içerisinde daha karanlık duygular içine girecek ve çok daha marjinal hareketler yapacak. Çünkü artık dayanamayıp içerideki ay dışarıya doğru patlamaya başlayacak. Plüton ay kavuşumuyla. O yüzden yani görünen köy kılavuz istemiyor Amerika'da. Gelelim Çin. Tamamen ticari. Ay Oğlak'ta. Güneş Terazi. Mars Plüton kavuşumu var. Aslan Burcu'nda. Bu da onun ne kadar atılgan olduğunu gösterir. Aynen. Şimdi Güneş Terazi, Merkür Terazi, Neptün Terazi. Merkür retroda. Satürn Başak'ta analitik işler. Az olsun benim olsun mantığı vardır Oğlak'ta. Ve ama aynı zamanda da kendi iç dünyasında çok yaratıcıdır. Çünkü burada Jüpiter'le ay kavuşumu var. Ve kendi içerisinde sistemsel olarak çalışmaya devam eder. Ve bunu çok dengeli bir şekilde yürütür. Güneş, Merkür ve Neptün sayesinde. Ancak kendi değerlerine gelince çok hırslı bir hareket yapısı var. Çünkü Plüton, Mars ona bu hırsı veriyor Aslan Burcu'nda. Şimdi Başak Burcu'ndaki ay tutulması. Satürnyen bir ay tutulması olacak. Satürnyen. Bu Çin'in bir tokat yemeye doğru gittiğini gösteriyor. O tokadı yedikten sonra Kova burcunda hangi gezegen var? Bakalım Oğlak, Kova. Hiçbir gezegen yok.
Peki kendi Plüton nerede? Aslan burcunda. Aslan terste yaşamaya başlayacak. Yani kendine tam ters istikamette, kendi gittiği yolun tam tersi istikamette bir yola doğru girmeye başlayacak. Yani şimdiye kadar arka planda olan Çin bundan sonra ön plana çıkma zorunluluğu hissedecek. Nereden biliyoruz? Çünkü ay düğümü yukarıda Koç burcunda, liderliği ele geçirmek zorunda. O liderliği ele almak zorunda Çin. Ve bunu aşağıdaki güneşin çok güzel bir etkisiyle almaya başlayacak. Ve o yüzden zaten büyüye büyüye, dayak yiye yiye ilerliyor Çin. Önümüzdeki süreç İran'ın yayılması, Rusya'nın yön değiştirmeye başlaması, yön değiştirmek zorunda kalacağı, Amerika'nın gitgide eksiye doğru gittiği, Almanya'nın kendini değiştirmek zorunda kaldığı, sert bir döngüye girdiği, İngiltere'nin de eksiye doğru gitmeye başlayacağı, İsrail'in kendi kuyusunu kendi kendine kazmaya başlayacağı, çünkü Amerika yaşar çekiyor şu anda. Türkiye'de bunu başarabilirse eğer, bu krizden çıkmayı başarırsa 15 senelik muazzam bir krizin içine giriyor Türkiye. Oradan çıkabilirse çok güzel bir döneme doğru girecek. Ama çıkabilirse. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik ben Ozan Kurtpay. Arrivederci. Aynen.